Dar virajlı yollarla ilgili çok soru geldi. Tabelada göreceğiniz üzere burası gidiş gelişli çift yönlü bir yol. Herhangi bir şerit yok. Bölünmüş yol da değil. Çok dar bir sokak burası. Daha doğrusu cadde. Şu andaki önümdeki araçla mesafemi koruyarak devam ediyorum. Hızım 40 bantlarında. Tabelada burası için ideal hızın 30 olduğunu söylüyor. Yani bu viraj var. Gördüğünüz üzere zikzaklı bir viraj. İdeal hızın 30 olduğunu söyledi bize. 30 diyorsa ben burayı 40'la da aşağı yukarı dönerim. Virajdan önce gazdan ayağımı azıcık çektim. Yolun en sağında gidiyorum. Çünkü karşıdan gelenleri göremiyorum. Bir viraj daha. Tekrar gazdan hafiften ayağımı çektim. Yani gazı azalttım daha doğrusu. Ve virajı alırken tekrar gaza basmaya başladım. Ayağımı gazın üzerine koyup yavaş yavaş ittiriyorum. Bir anda gaza abanmıyorum bıraktıktan sonra, bilginiz olsun. Burası çift yönlü. Gidiş gelişli. Karşıdan araç çok gelmiyor ama gelse bile ona geçecek yer bırakmamız gerekiyor. Yani her türlü yolun sağ tarafında gitmemiz gerekiyor. 3. vitese çok çıkma fırsatım olmadı. Çünkü yol biraz da bozuk. Hem de virajlı ve dar. O nedenle 2. vites yani 40 km hız beni götürüyor. Bir set var. Set için hızımı 20'ye kadar düşürdüm. Freni bıraktım, seti geçtim ve tekrar gaza bastım. Bakın burada en azından şerit çizgileri var. Yine gidiş gelişli bir yol. Yine bir viraj var. Gelişi göremediğim için hızımı azalttım. Gazdan ayağımı çektim. Yolun en sağ tarafında ilerliyorum ki karşıdan araç gelirse solumdan geçebilsin. Sakın şerit hatası yapmayın. Buralarda çok tehlikeli arkadaşlar. Sağdan çıkan olabilir. Yine gazdan ayağımı kestim. Tekrar basıyorum. Evet, burada sola döneceğiz. Sinyalimi verdim. Yavaşladım. Debriyaja ve frene de bastım. Kontrollerimi yaptım. Debriyajı yavaşça kaldırıp gaza bastım. Burada tekrar sağa döneceğiz. Dur tabelası önemli. İki tarafı da göremiyorum. O nedenle vitesi 1'e düşürdüm. Solu ve sağı kontrol ettim. Hafif kavrama yaptım. Araba ilerliyor çünkü önümde de bir araç var. Ne yapacağını tam anlayamadığım için yavaş hareket ettim. Evet, araç hareket etti. Ben de tekrar debriyajı bırakıp gaza basmaya başladım. Vitesi yeniden 2'ye çıkardık. Düz devam ediyorum. Şu tabela 4 yol olduğunu gösteriyor. Dikkat edin diyor. Zaten önüne de set koymuşlar küçük, gördüğünüz gibi. Gazdan ayağımı çektim, set için yavaşladım. İki tarafı da kontrol ettim ve devam ediyorum. Buralar hep sokak araları, hep 4 yol. Buralarda dikkatli olmak lazım. Sokak arası geçişlerine gazdan hafif ayak çekip sağa sola bakıp öyle geçmek mantıklı. Gaza basıp sürekli hızlanarak gitmeyelim. Çünkü ara sokaklardan bir anda fırlayan çok fazla sürücü oluyor. Yaya oluyor, hayvan oluyor, kedi köpek oluyor. Dikkat edelim arkadaşlar. Burası ters yön. Buradan girmiyorum. Bir sonraki sapaktan sağa döneceğim. Sinyalimi verdim. Debriyaja ve frene bastım. İyice yavaşladım. Hafif eğim aşağı olduğu için vitesimi 1'e düşmedim. Çünkü freni bıraktığımda araba ilerleyecek. Devam ediyorum. Şimdi ara sokaktan ana caddeye çıkacağım. Sağ sinyalimi verdim. Vermesem de olur ama vermek daha iyi. Debriyaja, frene bastım. Vitesi 1'e düştüm. Çünkü gelenler var sürekli. Ana caddeye çıkışlarda duraklayıp bakmak önemli. Yavaş yavaş görecek kadar küçük küçük ilerliyorum. Solu gördüm. Artık serbest olduğuna eminim. Ve hızla kalkışımı yapıp arabayı topladım. Vitesimi 2'ye çıkardım. Sola dönecek olduğum için önceden sol şeride geçiyorum. Sağda gidip burada son anda sola dönmek yanlış. Bunu çok fazla sürücü yapıyor. Nereye dönecekseniz önceden o şeride gitmeniz lazım. Burada da sağa döneceğim için önceden sağ şeride geçiyorum. Aynama baktım, sinyalimi verdim. Evet, buradan sağa dönüşümüzü yaptık. Dar ve virajlı yol devam ediyor. Burası bölünmüş. O nedenle biraz daha rahatız. Yani gidiş geliş değil. Hala 2. vitesteyim. 3'e çok çıkma fırsatım olmadı. Hem yaya geçidi hem viraj, tabelayı gördünüz. O yüzden iyice yavaşladım. Yaya olabilir. Serbest olduğunu gördüm. Dönüşümü yaptım. Hala 2. vitesteyim. Araba hareket halinde ve hızım iyi olduğu için, 20 üzeri olduğu için henüz 1'e düşmeme gerek yok. Sola sinyal verdim. Sol şeride geçtim. Sağda park eden arabalar varsa hep sol şeridi kullanırım. Çift şeritli yollarda. Solda bir ayrılma şeridi var. Oraya girmiyoruz dalıp da. Kendi şeridimizle devam ediyoruz. Orası U dönüşü yapacaklar için ayrılma şeridi. Birçok yeni sürücü bu hatayı da yapıyor. Düz devam ediyorum. Hala kendi şeridimizdeyiz. Vitesi 3'e aldım bu arada bayağıdır. Hızım 40'ı aştı. Evet, kırmızı ışığı gördüm. Gazdan ayağımı çektim. Hafif frenledim.
Debriyaja da bastım. Vitesimi boşa aldım. Debriyajı bıraktım ve bekliyorum. Yeni sürücüyseniz vites boşta beklemenizi tavsiye etmiyorum. Çünkü ışık yanar yanmaz debriyaja bas, vitesi 1'e at, kalkmak için acele et derken arabayı stop ettirebiliyorsunuz. Bunu yeni sürücülere çok önermiyorum. Biraz daha reflekslerimiz gelişince. Yeşil yandı. Debriyaja bastım. 1'e attım. Hafif ara gazı verdim ve arabayı kaldırdım. Hızımı 20'ye açtı. Aracın sesi yükseldi. 2'ye attım. Ve devam ediyoruz. Şu mavi aracın ne yapacağını kestirdim. Önüme kırıyor. Sinyal vermediği halde bunu öngörebiliyoruz. Çünkü onun da önü dolu. Yani yanımdaki aracın önüne de bakıyorum. Bunu unutmayın. Sadece kendi önüme değil. Yanımdaki aracın olası hareketlerini öngörmem gerekiyor. Bir set daha var. Hafif frenledim. Hızımı 20'ye kadar indirdim. Sola sinyal verdim. Bu adadan çünkü o dönüşü yapacağım. Gelen bir araç var. Hızını kesmedi. Aslında kesmesi lazım. Mecburen ben hızımı kestim. Kurala göre adadaki aracın geçiş hakkı vardır ama daha önceki videolarımda da belirttiğim gibi kuralına göre hareket etmiyor pek çok sürücü. O nedenle biz kendimizi korumalıyız. Kurala göre arkadan çarpan hatalı. O zaman durup dururken frene basalım. Arkadan bize çarpsınlar. Ne de olsa hatalı onlar. Yani böyle bir mantık olmaz. O nedenle kendimizi korumalıyız. Videom buraya kadar arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Direksiyon Terapisi YouTube kanalımı ve Direksiyon Terapisi Instagram hesabımı takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kaydederseniz çok mutlu olurum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.